Şöyle yüz ifadelerine bakar mısın abi? Evet. Harita. Orada abi 10 tane sürü var. Kimse korkudan çıkıp da orada yatamıyor. Kurt korkusundan. Türkiye'de çoğu insanın köpeklerini de görüyoruz. Sen gel canlı canlı kendin gör. Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Başyiğit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Anadolu turumuz son hız devam ediyor. Bundan yaklaşık bir yıl önce Fırtına ile değerli dostumla tanışmıştık. Yine Ali Osman vesilesiyle. Ankara Haymana'dayız. Birbirinden güzel akbaş çoban köpeklerinin olduğu bir sürüdeyiz. Aynı zamanda da çobanlar bir araya toplandı. Tevfik'le daha önce Haymana karalarında hakkında bir video yapmıştık. Bugün de nasip olursa Fırtına ile bir video yapacağız. 10 numara köpeklerim var her şeyden önce. Tebrik ederim seni dostum. Sağ olasın abi, Allah razı olsun. İzleyenler seni bir tanısın. Fırtına kimdir? Kaç yaşındadır? Bu hayvanların ne zamandan beri merakı var? Abi Haymanalı Fırtına dedin mi herkes tanır. Tanımayanlar da şimdi tanımış oldu. Helal. Bravo. Öncelikle abi köpekler soyu. Bu köpekler abi bize dededen babadan kalma bir soy. Yıllardır bu köpekleri üretiyoruz. Başka kan katmıyoruz kesinlikle. Yani her zaman kendi köpeklerimizden üretiyoruz. Bir de abi bu işin ticaretini yapmıyoruz. Bu köpeklerin kıymetini herkes bilemez abi. Bu köpekler henüz 2,5 yaşında. Şöyle yüz ifadelerine bakar mısın abi? Evet. Harita. Yani şimdi sana soruyorum Birol abi. Sence yani bu yaşa rağmen bu izler çok fazla değil mi bu köpekler? Ya şimdi şu bir gerçek. Eğer bir köpek iş köpeği ise arazide başka sürünün köpeğinden de karşı karşıya kalıyor. Yırtıcıyla da karşı karşıya kalıyor. Cesur olmak zorunda. Cesaret de en sonunda boğuşu getiriyor. Tabi bunlar da bu arazide yaşamış oldukları mücadelenin izleri. Aynen Demek ki öyle. bu hayvanlar korkak değiller. Cesur hayvanlar Cesurlar ki abi. bu izleri almışlar. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Ben bir de Fırtına ile ilk tanıştığımda sürü köpeğinde iş yapabilen, yani gerçekten böyle kurtçul, yiğit köpeğin karakterine hasta. O da demişti ki bak dedi sen gel, özellikle de dedi sonbahar civarında gel abi. Ben burada dedi kurtların olduğu bir Aynen noktadan öyle bahsetmişsin. Neresiydi Evet. orası? Odun'da. Odun Dağı. Evet abi, Culo köyüne bağlı. Orada abi 10 tane sürü var. Kimse korkudan çıkıp da orada yatamıyor. Kurt korkusundan. Çıkanlar da kesinlikle çevrekte yatıyor. Artı yani diyorlar çevrekten dahi kurt alıyor. O derece pis bir yer. Yani millet oraya davar yaymaya gidemiyor mu diyorsun? Gidemiyor abi kesinlikle. Köpeğine mi güvenmiyorlar, kurtlar mı çok Abi hızlı? oranın bölgesi çok sert. Ormanlık. Kurtların yatağı. Yani çobanlar resmen dans ediyor. Şimdi biz gidelim abi akşamüstü oraya girelim. Güneş batmadan karşımıza çıkacak. O kadar kesin konuşuyorsun. Net. Tamam. O zaman ben de burada izleyenler karşısında söz veriyorum sana. Eylül'ün sonunda geleceğiz. İnşallah. Hem oraya fotokapan kuralım. Aynen öyle. Hem kurtların boyutlarını görelim. Hem de kurtlar geldikten sonra bakalım senin sürünün ekibi neler yapacak? İzi takip edecekler mi? Biliyorsun biz Barış abiyle daha önce bir video çekmiştik. İzledim bilmiyorum. Çok izledim abi. 12 Hepsini izledim. Nasıl Bütün buluyorsun? videolarını. Karakterler birbirine benzer mi? Biraz bu köpeklerin karakterinden bahsedebilir Abi misin? ben sana şöyle söyleyeyim. Bu köpeklerde Barış Çiçek'in payı var. Nasıl payı var ben sana söyleyeyim. Ben onun bütün videolarını izliyorum. Hepsini. Adamın köpeklerini takdir ediyorum abi. Şimdi oradan biri diyor bilmem şöyle, biri diyor bilmem böyle. Abi şimdi o köpekler davara gitmiyor. Kafeste yetişiyor öyle mi? Evet. Ben Türkiye genelinde kafeste yetişip de dağa saldığı zaman kurt izini süren bir köpek görmedim. Abi yiğidi öldüreceksin, hakkını yemeyeceksin. Öyle köpeğin hakkını yemeyeceksin. Doğru mu abi? Doğru söylüyorsun. Yani telde büyüyen köpek, çiftlikte büyüyen köpek daha ben görmedim ki dağa bıraktığın zaman iz süren köpek. Öyle bir köpek görmedim ben. Doğru Helal söylüyorsun. olsun. Tebrik ediyorum. Ben buraya ilk çekim yapmaya geldiğimde çok soğuk bir hava vardı. Evet, Dondurucu bir hava vardı. Çok soğuktu. O yüzden akbaşları çekememiştim. İçimde uhde kalmıştı. Yok akbaş değil diyenler var vesaireler var. Ben samimiyetle söylüyorum. Bana sorarsan fenotip anlamında da, kemik anlamında da, kasa, tüy, post ne arıyorsun köpekte, karakter hepsi var. Eksiksiz köpekler. Kesinlikle de Eskişehir bölgesindeki köpeklerden daha iri yapılılar. Acayip derecede hoşuma gitti. Hatta buradan açık çağrı yapıyorum. Samimiyetle söylüyorum. Damızlık anlamında senden de bu desteği bekliyorum. İyi akbaş dişilerini getirsinler. Çek bu nesil çoğalsın. Bilmiyorum dışarıya eşleşme yapıyor musun ama yaparsan bence bu tarz köpeklerin sayısı artmalı. İnan akbaş konusunda ülkemizde ciddi sıkıntı var. Abi şu anda biz onu niye yapmıyoruz? Niye yapmıyoruz? Niye? Çünkü benim bir köpeğim vardı abi, Boğazcan. Adam iyi bilir. Abi ben iddia ediyorum bu Türkiye genelinde ara gez öyle yakışıklı bir köpek yok. Yoktu abi, kesinlikle yoktu.
Şu yoldan geçtiğim zaman, araba geçtiği zaman araba duruyordu, fotoğraf çekiliyordu. O derecede. Yani bunlar onun yanında sıfır. Çeyreğinin çeyreği yetmez. O kadar diyorsun. Aynen öyle. Abi adamın biri geldi, dişiyi çekti, köpeği hastalandırdı. Dişisi hastaymış, köpeğe bulaştı. Anladım. Köpeğin ne yaptık ne ettik kurtaramadık abi. Tweet oldu köpek. Aynen öyle. Yani öyle bir köpek bir geldi bir geçti. Kötü bir deneyim yaşadığım için diyorsun. Ondan sonra abi mesela adam 2 tane enik sözü verdi. Enikler oldu. Yalan dolan bilmem bizi kandırdı, bir şeyler yaptı. Diyor enikler öldü. Gün geçtikçe diyor bu Boğcan'ın oğlu, bu Boğcan'ın oğlu. Ondan sonra abi eniğini bıraktılar. Adamlar meydanda kullandı. Bir daha da ben tövbe ettim, yani vermedim. Evet. Ben gerçekten bu turda acayip mutlu oldum. Birbirinden güzel Haymana karaları gördük. Birbirinden güzel akbaşlar gördük. Haymana'da bu kadar güzel köpekleri bir arada görmek beni acayip mutlu etti. Bir de şunu fark ettim değerli izleyenler. Çoban köpeğine sahip çıkarsa, köpeğe karşı meraklı olursa o hayvanların karakterlerini ve işlerini yansıtmaları daha kolay oluyor. Bence çobanın köpeği sevmesi çok önemli. Katılıyor Aynen musun? öyle abi. Aynen. Bunları mesela sence bir çoban köpeklerini sürüye nasıl hazırlamalı yavruluktan itibaren? Abi mesela biz bunları 3 aylıkken davara getirdik. 2 dişi büyükler vardı, onların yanında yetişti. Bir kere de şu dağın dibinde yatıyorduk gece. Köyde kancıklar kızandaydı. Büyüklerin hepsi şeye gitmiş, köye gitmiş gece. Rüzgar üstten esiyor. Bunlar da davarın aşağısında yatıyor. Orada tam kurt bunların üstüne gelmiş. Kaç aylıklardı? 5-6. Abi gece bir kalktık feryat ediyorlar. Üstlerindeki tüyler diken diken olmuş. Böyle kaçıyorlar bildiğin yani. 5 aylık enik ne olacak? Evet. O günden sonra abi pilot gibi oldular. Evet. Bir köpek kurdu görecek abi. Kurdu gördükten sonra kurtçul köpeğin işi bitmiştir, tamam. O köpek artık kurtçul olur. Kesinlikle katılıyorum sana bu konuda. Bir de yavruyken köpeği çobanın ezdirmemesi de çok önemli. Çünkü mesela orada bunları kurt bir boğmuş olsaydı zaten Aynen. 5 aylık köpek hiç şansları yoktu. Ya öldürürdü ya da ciddi bir yaralanma yapardı. Kurtçul köpek de o yarayı aldıktan sonra belki düşünebilirdi bundan sonra kurda giderken. Aynen öyle Kesinlikle. 3 tane erkek var. Evet Bu abi. birçok sürüde benim göremediğim bir şey. Yani üçünün birbirinden uyumu, dengesi nasıl oldu? Aralarında bir lider var mı? Yani bir kavgayla bir lider seçtiler mi yoksa hep uyumlular mıydı böyle? Abi şimdi sen bunların ortasına et at, eti beraber yerler. Bu soydan gelen bir şey. Yani ırkla, cinsle ilgili bir şey değil, soydan. Mesela bu ikisi çok tutkun. Bundan en iyi de öyle düşüyor. Allah Allah. Aynen öyle. Yani bir köpeğin soyu neyse abi, huyu neyse en iyi de öyle düşüyor. Acaba bu akbaşa özel bir şey mi yoksa dediğin gibi acaba bu Abi, aileye, sülaleye özel bir şey mi? aileye Çünkü özel ben bir şey. Bircan abi vardı. Bircan abinin orada da mesela 11 tane köpeği adam böyle aynı şekilde koyunları beslediği yalak diyeyim ya da artık yemlik diyeyim. Onun içerisine döküyordu yalı. 11 tane köpek aynı yaldan birlikte besleniyorlardı. Abi bu soydan gelen bir şey. Nasıl yetiştirirsen öyle gider. Yani biz küçükken bunlara beraber veriyoruz, öyle alıştırıyoruz, gidiyor. Evet, mesela drone'u da burada kaldırdığımda artık yırtıcı kuş mu zannediyorlar ya da sürüye zarar verecek bir şey mi zannediyorlar? Bu sıcağa rağmen acayip ciddi tepki Aynen verdiler ve koşuşlarındaki o yüz ifadesindeki kararlılığı görebiliyorsun. Yani yabancı bir sürüye tehdit unsuru oluşturabilecek bu köpek olur, yabancı bir hayvan olur, insan olur, kurt olur. Çok şeyler yani. Çok kararlı gidiyorlar. Hiç tereddüt etmeden gidiyorlar. Ya abi şöyle mesela bir şeyin izine düşsünler, o izi bölgeden çıkana kadar yani çıkartırlar. Yani kendi bölgelerinden çıkartırlar onu. Hiç kurtla karşı karşıya gelmişlikleri ya da kurt yıkmışlıkları var mı? Abi kurt iyi bir konuya Şöyle değindin. yapalım o zaman. Beraber anlatayım 2 gün önce bu ikisi evdeydi. Bunlarla biz baş edemiyoruz abi. Durduramıyoruz. Yani eşin, dostun, arkadaşın köpeklerine zarar veriyorlar. Şimdi kardeşler arkalılar. Biraz da sertler. Şu davardaydı. 2 gün önce bu arkadaşımız da davarı bize kattı. Beraber gidiyoruz. Bu arkadaşımız 2 gün önce bir olay yaşadı. O anlatsın size. Nasıl bir şey oldu? 2 gün önce tabii bir tane kuzumuz vardı delibaş. Tabii baktım ki geceleyin bir arkaca geldiği zaman baktım ki kuzu yok. Tabii ben hemen bir izasından gittim yani davanın geldiği yerde. Baktım ki oradaki delibaş kuzu tabii bir ayakta, baktım ki yanında da şu köpek var arkasında. Tabii baktım ki arkasından kurt geldiği zaman köpekle birbirlerine çarpıyor, köpeği direkt götürdü. Yani köpeği görmedi, köpek yanında uyudu ya. Ne oldu sonra? Köpeği kurt gördüğü bunu ne zaman- nasıl fark etti? Ama tabii buradaki kokusuna kalktı. Kokusu geldi ya. Kokusuna kalktığı zaman bir baktım kurt bir kaçtı. Köpek 2 saattir yok. Peşinden Ben nereye gitti mi o da? Abi bu peşine gitti 200 saat. Yani bir şu kara dili çıktı vallahi. Ne diyorsun Yemin ya? ederim ya. Vallahi Ben böyle helal bir şey olsun. görmedim ya. Tek Vallahi. başına. Peki kurdun boyutunu köpekten kıyaslayacak olursak nasıldı? Köpekten uzundu. Erkekti. Yükseklik aynılar Yükseklik mıydı, aynı. alçak mıydı? Yani şöyle bir genişti. Aynıydı. O zaman onun bir ayaktaki görüntüsünü de verelim buraya da aşağı yukarıya kurdun da boyutunu tahmin etmek için. Bölgede büyük kurtlar var mı Fırtına? Delikanlı, Sevimci. Abi hiç canlı görmedim. Yani Sen şöyle görmedin. görmedim. Ben gördüm. 7-8 sene önce 6 tane gördüm. Şöyle resmen etrafımı çevirdiler. O nasıl bir hikayeydi? Şimdi abi kuzulu koyun da vardı. Sabah ben davarı kaldırdım. Bir de hemen bir arka tepede bizim arkadaşın davarı yatıyordu. Köpekler bağlıydı. Yani durmuyorlar, gidiyorlar, boğuşuyorlar. Ben de sabah davarı kaldırdım, biraz yaydım.
arkaca getirdim abi. Bir baktım şöyle diğer derede şöyle bir karartı var. Ya diyorum burada hiç taş yok kendi kendime diyorum. Şöyle bir elimi salladım, şöyle bir taş attım, baktım dereye girdim. Hani gitsem köpekleri bıraksam net yıkacağım abi birini. Net. Köpekler bağlı. Bir tanesi yani köpekleri bıraksam net yıkacağım. Ya köpekleri bırakmıyorum, kendim koşuyorum. Abi Kurtçu çıktı fırtına. bir Kurda gittim. kendi gidiyor. Abi diğer dereye bir girdim, yemin ederim bak. Bir baktım üstten 2 tane üstüme doğru koşuyor. Alttan 2 tane, şöyle etrafımda 6 tane öldüler. Saçlarım hepsi böyle dimdik oldu. Abi bağırıyorum, sesim çıkmıyor. Korktum. Vallahi korktum. Nasıl kurdun bakışı o anki ifade? Abi o an var ya Gözler. hiçbir şey hissedemedim. Korkudan. Korktuk abi, ne olacak? 6 tane kurt abi etrafını çevirmiş. Şimdi öyle canavarı Herkesin köpek ne gördüğü bildiği. zaman daha yeni köpek bilene korkuyor. O kaza hayvan ürkütücü bir hayvan. Kurdun yani mesela bir dişileri var ufak, abi bir erkekleri var yani bir boylu oluyor. Peki başka bir şey daha sormak istiyorum. Mesela sürü içerisinde siz yazın hayvan güneşte böyle gölge bir yeri buluyor. Karnı doyduğu zaman yatıyor. Aynen öyle. Gece performansları nasıl? Peki gündüzden gece arasında köpeklerde fark var mı? Yani hem kurda gitme hem de tetikte olma anlamında. Abi gündüz bunların yeri şöyle kıraç, dağ falan oldu mu davarı bırak, bunları bırak izle. Uzaktan izle. Yani bölgeyi resmen talan ediyorlar. Avcı köpekler bunlar. Ya gece de gelince kurt konusunda abi şu üçü mesela şu boyalı. Bu gece kurt geldiğinde sadece kalktığı zaman bir defa avlar. Hemen Sessiz gidiyor. uçar. Bunlarda hiç avlama yok. Bu sadece bir defa avlar. Mesela kurtçu yola kadar gelmiş. Bunlar buradan anladılar geldiğini. Buradan gittiler. Tam yola gittikleri zaman kurt oraya kadar gelmiş ya, oradan izine düşüyorlar gece. Yani artık izini sürüyorlar. Gece de gidiyorlar izin Gidiyorlar peşinden abi. yani ha? Gidiyorlar. Evet. Abi bana sorarsan biz bunu birçok çobanla tartışıyoruz. Mesela bazı köpekler hav 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 havlıyor. anlatayım. Bir şekilde kurdu bir işte gelme diyor ya da işte hani korktuğu için bence gelme diyor ama yine de cesaret Bir de davranıyor. Birol Sana abi, göre şöyle bir Dur, konuya sırayla. Tamam. şöyle bir Buyur. konuya değinmek istiyorum. Geçen işte 2 gün önce bu arkadaşımın yaşadığı olay. Ondan sonra gelmiş bana diyor ki ya bu köpek iyi değil. Niye diyorum? Diyor kurda giderken havlamıyor. Bu. He, havlamaz zaten cesur köpek. Ben de Havlamaması dedim gerekir. ki iyi köpek havlamaz. Tamam bak haklısın Sana göre- ama şimdi köpek eğer ki bir yani bir şimdi yani bir canavarın yani bir geldiği yerde bir eğer ki bir havladığı zaman yani bir canavar geldiğini söylüyor. Hayvan yani geldiğini söylüyor. Yani bir dili eğer olsa yani konuşacak. Yani bir işte yani bir izasına gidiyor. Şimdi- İzasını sürüyor. Hani bir havlayarak sürüyor. Havlamaya göre bence işin şekli değişiyor. Çünkü kimi köpek hırsından dolayı böyle ağlamalı gibi bir ses çıkartıyor. Ya da kimisi ilk kokuyu aldığında vof diye böyle kısa bir havlama yapıp Aynen öyle. hani o dediğin uyarı Sessiz. havlaması o. Ama bir köpek yapıyorsa böyle ben korkuyorum. Arkadaşlar sıkıntı var demek bu, anlatabiliyor muyum? Aynen Yani öyle. havlama şekline göre bence iş değişiyor, orasını biraz Şimdi bak açmak sessiz- lazım. Tato'nun yorumlarını aldık arkadaşlar. Ne abi diğer Tato'nun. Şimdi Ali Osman var. Bak burada da şeyi zor durduruyoruz Tevfik'i. Abi sana dedim, mikrofon yok, sürekli önce ben muzurluk konuşayım. peşinde. Seni de tanıyabilir miyiz dostum? Ben Bilal Şimşek, Konya'da yaşıyorum. Hanlısoy Kangal köpeklerini üretiyorum. Süper. Kurtçu köpeklerden de çok iyi anlıyorum. Harika. Bugün burada olmanın sebebi nedir? Yani fırtınayla mı arkadaşsınız? Evet, biz Fırtına'yla 4 senedir arkadaşız ve senin geleceğini duyduğum için ben de buraya gelmek Eyvallah, istedim. eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Baş tacısın. O zaman sana göre kurtçul köpek nasıl olmalı? Bir de senden dinleyelim. Abi şimdi kurtçuluk hani köpeğin damarında olmalı. İyi köpek hani mesela cesur olacak kurtçu köpek ilk başta. Anne babası kurtçu olup yavrular da kurtçu olmuyor her zaman. 5 kardeşin 5'i de kurda gitmiyor. Bir daha mesela kurtçu köpek hani üretiyorlar ya. Anne baba soyunu da araştırıp da üretilmesi gerekiyor. Mesela atıyorum araya başka köpek girdiği zaman, üretim yaptıkları zaman köpek 7 kuşak ötesine atıyor. Köpeğin karakterini, huyunu, suyunu bozuyor çıkan enliklerde. Yani soy takip yaparak kurtçu köpek üretilmeli. Bir de mesela 5 yavru yapıyorsa ikisi kurda gidiyor, diğer 3'ü gitmiyor. Yani bu kurda giden köpeklerin soyu üretilmeli. Kesinlikle doğru söylüyorsun. abi. Katılıyorum. Sende sürü var mı? Abi ben de koyunculuk yapıyordum, bıraktım sürüyü. Kurtçu köpeklerim vardı, şu an sadece evde duruyorlar. Daha önce başıma olaylar geldi ama hani kurda birebir yetişemediler. Çünkü kurt çok süratli bir hayvan. Çıktığı zaman, depara kalktığı zaman mermiden hızlı koşan bir hayvan. O zaman bu Düz arazide yetişemiyor. sabah akşam kurt yıkan köpeklere inanmıyorum diyorsun Abi yani. sabah akşam bir köpek kurt yıkamaz zaten. Hani sağlıklı güçlü bir kurdu bir köpek koşmayla da tutamaz. Kurt ya çok yaşlıdır ya da hastadır veya çok acıktığı için sürüye yaklaşır. Köpekler onu pusuya düşürüp yakalar. Ama birebir genç sağlıklı bir kurdu bir köpek koşmayla tutamaz. Kesinlikle doğru. 10 numara mükemmel bilgiler. Çünkü niye bu adamlar dağda köpeklerinden birlikte yaşıyorlar. Köpekleri iyi olmasa akşam rahat uyku uyuyamazlar. Evet. Doğru muyum? Yani kafanı koyduğun zaman köpeğinin içine, uykuya daldığın zaman gözünün önce arkada bir kalmaması Allah, sonra için köpeğe. değil mi? Önce Evet. Allah sonra Sonra köpeğe. köpeğe emanet Kesinlikle öyle. ediyoruz. Sabahı Hakikaten bir ondan şey sonra yani bir öğlende kendimiz yani ondan sonra öğlende köpekler dinleniyor. Biz kendimiz davara bakıyoruz. Akşamda bunlar da. Değil mi? Öğlen Doğru bitti, akşam söylüyorsun. bunlar da.
Aynen. Peki bir şey daha merak ediyorum. Akbaşlar da benzer özellik gösteriyor mu diye. Mesela sürüyü ilk saldığında sürünün dibinde mi kalıyorlar yoksa gidip bir araziyi tarıyorlar mı? Bölgeyi geziyorlar abi, avlanıyorlar. Nasıl bir avlanma? Biraz anlatabilir misin bunu? Abi şimdi burası çöl. Havalar da sıcak olduğu için şu anda sürü içinde gidiyorlar. Ama sonbaharın, ilkbaharın mesela davar evden çıktığı zaman ben bunları zincirde koyduğum zaman davar köyün dışına çıktığında ben bunların hiçbir tanesini göremiyorum. Her biri bir dağa gidiyor. Bak yemin ediyorum sana. O derece avlanıyorlar. O zaman bunları çekelim Eylül'ün sonunda. İnşallah gelelim, abi. Bunları gösterelim. Havalar Durumdan serinlesin, takip sen edelim. o zaman gel, ben sana en kral görüntüleri vereceğim. Ya ben hakikaten değerli dostlar bugünkü videoda 3 tane güzel akbaşı görmekten acayip mutlu oldum. Çok formdalar, çok güzeller. Hatta üstleri başları kirlendi. Hayvanları bir drone'a koşturduk. Koşturduktan sonra da girdiler, burada yan tarafta hemen bir su var. Suda kendilerini serinlettiler. Şimdi sakin sakin yatıyorlar. Peki diğer sürü köpeklerine karşı mesela atıyorum ister istemez denk geldiğiniz, karşılaştığınız oluyordur. Hemen gidip hücum ettiklerinde bu hayvanların klasik bir durum var. Ya karşı çobanın değneğini yiyecekler dövüştüklerinde kafaya, ya da çoban böyle sessiz ol ya da işte dur dediğinde duruyorlar mı? Şu ikisi biraz şımarık, bunları eşeğe bağlıyoruz. Mesela bazen açık oldukları zaman yani diğer derenin diğer tarafından sürü geliyor, göremiyoruz. Yani bunlar gördükleri zaman da direkt gidiyorlar, Çöküyorlar basıyorlar. değil mi? Hiç Direkt, affetmez. af yok. Aynen. O yüzden otomatikman kavga çıkmasın diye eşeğe bağlı takılıyorlar. Aynen öyle bağlıyoruz abi. Zaten yüz ifadelerinden belli oluyor nasıl bir şey oldukları. Aynen. Baştan bir araziyi taratıyorsun köpeklere. Baktın kurt tehlikesi yok. Ondan sonra alıyorsun eşeğin yanına. Şimdi mesela burada 2 sürü var, arkadaşlarımızın sürüleri. Şimdi akşamüstü biz bu tarafa doğru gidiyoruz. Onlar aşağı doğru gidiyor. Yani bunlar gidene kadar bunları eşekte bağlıyoruz. Gittikten sonra da bırakıyoruz. Yani çobanlar arasında da köpekler birbirinden dövüşmesin diye bir istişare var yani. Aynen Sen de öyle köpeğine sahip çık, ben de köpeğime sahip çıkayım. Aynen öyle. Değerli dostlar, verdiğiniz kıymetli bilgiler için öncelikle gerçekten kalpten teşekkürler. Ben genelde YouTube'a çekmiş olduğum videolarda anlattığımız işleri uygulayarak göstermeyi seven bir adamım. Bu videoda yeterince bilgi verdik. Bir sonraki videoda fırtınanın akbaşlarını sonbaharda gelip bizzat aksiyon halindeyken hava sıcaklığının daha müsait olduğu bir anda çekeceğiz. Aynı zamanda bahsetmiş olduğu dağa da bir fotokopan kurup oradaki kurtları da bir görüntüleyelim. Devamında bu beyaz aslanların, hakikaten beyaz aslanlar, bakalım tepkileri ne olacak? İze karşı, kokuya karşı, kurda karşı, onları bir gösterelim istiyorum. Abi ben iddia ediyorum. Sen bir ay sonra gel. Türkiye'de çoğu insanın köpeklerini de görüyoruz. Sen gel canlı canlı kendin gör. Bir şey anlatmaya gerek yok. Aynen öyle. Herkese de söz veriyorum. En kral görüntüleri sana çektireceğim abi. Eyvallah Fırtınacığım. Ali Osman çok teşekkürler. Hayman'a da bana gerçekten harika dostlar edindirdin. Bilal, verdiğin bilgiler için Sağ olasın sana da abi. teşekkürler. Yakışıklı kardeşim Ben benim. Sen teşekkür- hiç konuşmadın ama seni de bir tanıyalım. Vallahi abi benim ismim Emre ama beni bu bölgede tanıyan Küçük Baba. Benim adım Küçük Baba'dır. Eyvallah. Etrafımızda babalar da var arkadaşlar. Dostum benim. ol Değerli bilgiler için sana Sağ da ol abi, teşekkürler. saygılar. Tevfik, sen bu videoda hiç konuşmadın. Tevfik'ten beraber bir video daha yapacağız. Onun da 10 numara Aymana karaları var. Değerli dostlar, videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerden ricam bu köpeklerle de ilgili yorumlarınızı eklerseniz çok sevinirim. Ben hakikaten birbirinden muazzam 3 tane köpeği bugün ekrana getirdik. Arkamızda da var. Şöyle söğüt herhalde bunlar da değil mi? Söğüt ağacı. Söğütlerin de gölgesinde 10 numara bir video oldu. Şimdi şöyle hep birlikte ekrana bir sallayalım mı? Allah'a emanet. Allah'a emanet olun.